Merhabalar, ben Doktor Ayşegül Çorulu. Bugünkü videomuzun konusu daha önce de pek çok kez hakkında konuştuğumuz aralıklı açlığın ince detayları. Benim önerime göre başlaması gereken bir saat var, bitmesi gereken bir saat var. Neden o saat aralıklarında aralıklı açlığı yapmak vücut için daha doğrudur? Bunun temeli neye dayanır? Onu konuşmak istiyorum. Şimdi aralıklı yeme meselesi, yani aralıklı ye, aralıklı yememe meselesi günün 24 saatini belli dilimlere bölerek yapılan bir şey, değil mi? 24 saatlik bir döngümüz var. Bu döngünün bazı saatlerinde yiyelim, bazı saatlerinde yemeyelim. Eskiden yaklaşım aralıklı açlıkta şöyleydi. Uzun bir aralık ver yeter. Neresi olursa olsun. İstersen işte sabahı atla, öğleni atla, akşamdan akşama ye. Gene aralıklı oruç olur veya geç saatte akşam ye ama sabahı atladığın için gene bir 16 saat ve üstü aç kalırsan olur idi. Bu bir yere kadar çalışıyor ama bunda saatin önemini biz anlar ve ona göre davranırsak yaptığımız o aç kalmadan çok daha yüksek menfaatimiz var. Bunu öğrenmek için bu videoyu yapıyoruz. Yani doğru olan aralıklı açlıkla gecenin, yani karanlığın üst üste bindirilmesidir. Ve bunun adı da bana göre sirkadiyen aralıklı açlıktır. Sirkadiyen intermittent fasting'dir ve doğru olan budur. Neden biz sirkadiyen aralıklı açlık yaparken sizlere saat 17'de keselim, doğrusu budur diyorum. Yani en son limit 17. Niye 18 değil? Niye 19 değil? Az yesem de olmaz mı? Gibi, ya da işte niye 16 değil? Niye 17? O yüzden bu öğleden sonra 5'te başlaması gerektiğini düşündüğüm ve ertesi sabah da kesilmesi, öğünü atlayarak değil, sabah da yenmesi gerektiğini düşündüğüm açlık matematiğini sirkadiyen sistemle birlikte anlatacağım. Çünkü iki ayrı bilgi gibi dursa bile bunları üst üste bindirdiğimizde siz de bundan sonra zaten aralıklı oruç dediğimiz şeyi akşamdan başlayan olarak daha çok duymaya başlayacaksınız. Benim dışımda da bir sürü hekim bunu söyleyecek. Şimdi bir kere akşam ve gündüz dediğimize göre bu ikisinin arasındaki farkla gideceğiz, değil mi? Biz ne biliyoruz? Vücudun içerisinde sirkadiyen sistemimiz var. Sirkadiyen sistem, sirkadiyen, sirka etrafında diem gibi gün demektir. Günün etrafında, yani vücudun 24 saatlik döngülerini anlatır sirkadiyen iç sistem. Ve bu 24 saatlik döngüler sabahleyin gözümüzü açtığımızda gün ışığını aldığımız anda düğmeye basılır ve tekrar işte yatana, yani ertesi gün sabaha kadar 24 saati vücut sayar. Işıkla ayarlıdır. Yani güneşin ışığıyla, gün döngüsüyle vesaire ayarlıdır ve milyonlarca yıldır yapımızda bu var. Bunun önemini birkaç yıl önceki bizim hücrelerimizde sirkadiyen genler olduğunu anladığımızdan beri Nobel ödülüyle anladık. Hatta o sirkadiyen genlerden birinin adı da clock, yani saat geni diye geçer. Yani hücrelerde bir iç saat var ve bu iç saat göze gelen ışıkla kuruluyor ve 24 saatlik döngümüz var diyor. Hatta bu döngüyü 24 saat boyunca o vücudun yapılacaklar listesi olarak da çeşitli başlıklarda anlatan çalışmalar da var. Mesela kabaca bakalım. Ne dedik mesela? Gündüz ve gece dedik ya. Mesela burası günün gece kısmı olsun. Ne diyor? Saat 9 p.m. akşam 9'da melatonin hafifçe başlar diyor, değil mi? Mesela bu bir fact bilgi, yani. Bu bir gerçek, yani bilinen bilgi. Mesela 11'de burada yazmıyor ama burada melatoninin piki olur. Saat 11 pik. Hani en yüksek melatonin. Dokuzda başlar, 11'de pik olur. Biz uykudayız. Gece 2'de en yoğun şeydeyiz, derin uykudayız. Bu gece 2'de aynı zamanda growth hormon, yani bizi rejenere eden, büyüme işimiz bittikten sonra bile vücutta tamir yapan growth hormonumuz gece 2'de salınır. Devam ediyoruz. Bakın ne diyor? Sabah 6'da kortizol başlar diyor. Kortizol bizim sözde stres hormonumuz ama zaten sabah bizi uyandıran şey. Kortizolun başladığı yerde melatonin biter. Artık onlar birbirlerinin tersi olduğu için demek ki uyanma saatimizin ideali 6'dan itibaren olan zamandır. Devam ediyoruz. Ne diyor mesela? Bu önemli. İnsülin sekresyonu diyor. Beta
insülin nereden salınıyor? Pankreastaki beta hücrelerinden salınıyor. Pankreastaki beta hücrelerinin çalışması nedir? Saat 8'de değil mi? Kahvaltı ile beraber beta hücreleri artık insülini üretiyor. Burası pankreasla ilgili bir şey. Bunlar artık çalışmaya başlıyorlar diyor. Yani 8 onun başlaması için ideal. Buradan ne anladık? Demek ki kahvaltı için 8 ideal olabilir. Konuşacağız. Sonra işte diğer hormonların artması vesaire vesaire. Döngü devam ediyor. Şimdi bizim o bahsettiğimiz şu saat 5 var ya, öğleden sonra 5. Şimdi ben bunun hakkında, bu aralıklı açlık hakkında saat 5 üstünden giderek bir şeyler anlatacağım. Bu genel bir tablo olduğu halde. Şimdi niye 5? Okey. Saat, biz çizelim saatimizi. Şurası 5 değil mi? Öğleden sonra 5 yani 17. Tamam. Şimdi en son lokmanın 16'da masaya oturup 17'de son lokmayı yediğimizi varsayalım. Şimdi 17'de gövdeye girdi. O yenilen şeyin kandan temizlenmesi için ne kadar zamana ihtiyacımız var? 2 saat. Kandaki şekerin gitmesi için. O 2 saati nereden biliyoruz? Mesela açlık şekeri değil mi? Bir de tokluk şekeri diye bir testler yaparız biz laboratuvarda. Açlık bizim 0. saatimizdir. Değil mi? Tokluk da nedir? 2. saattir. Yani laboratuvarlarda size açlık tokluk testi yaptırılıyorsa hani şekerle ilgili, burada söyledikleri şey lokmayı attığın ilk 0 saat ile aç olduğun saatle 2 saat sonrası. Demek ki arada bir 2 saatlik zaman var. Buradaki 2 saat neymiş? Ağza girmiş olan miktarından bağımsız olarak bir yiyecek gövdeye girdiğinde bu pankreastaki insülin, şeker, bu ayarlamalar 0. aç olduğumuz saatte neyse kan şekerimiz 2'de oraya gelme konusunda çaba göstermelidir ve bunu yapan başarılıdır. İster bir küçük baklava yiyin, ister bir tepsi baklava yiyin. Sağlıklı sağlıksız diye bahsetmiyorum. İçeriye giren miktar ne olursa olsun vücut onu ayarlamakla görevlidir. Ona göre insülin salacak, ona göre işte onları yağ yapacak falan. Şimdi mesela bizim açlık şekerimiz diyelim ki 90 olsun. 2. saatte de bu 90'a yakın mesela 85 olabilir, 100 olabilir. Hani bu aralarda olması lazım. Buna yakın olması lazım. Yani açlık değerimizle 2. saat değerimizin arada ne yersek yiyelim idealde birbirine yakın olması lazım. Bu 2 saat boyunca içeride şekerler, insülinler, pankreaslar bir iş döndüğünde yapmak istediği şey bu. Açlık değerine gelmek. Demek ki ben 5'te ağzıma son lokmayı koyduğumda hop ne oldu? 7. Akşam 7 olduğunda bu 2 saatte ağzıma koyduğum son lokmanın kana yarattığı şekeri düzlettim. Tamam, geldik 7'ye. Demek ki 7'deki kan şekerim gene açlık değerime yakın oldu. Tamam. Niye 5'te kestiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Peki 7'den sonra kanda şeker normallendi ya, vücut gene şeker kullanmıyor mu? Ya da açlık moduna geçmemiş oluyor biz 2 saat aç kaldık diye. Sadece kandakini düzletmiş oluyor. Nerede bizim depomuz var? Bir karaciğer depomuz var değil mi? Karaciğerde ve kaslarda bizim glikojen dediğimiz bir şeker depomuz var. Glikojeni hani oralara konulmuş paketlenmiş şeker gibi düşünün. Açlıkta ilk önce karaciğerdekini vücut çekerek kullanmaya başlıyor. Hani çünkü şeker onun işine gelen bir şey. Glikozla iş yapmak daha kolay. Yağlara bulaşmadan önce karaciğerdeki depoyu kullanacak. Peki karaciğerdeki depodaki şeker bize ne kadar yeter? O ne zaman biter? 7'ye ekleyelim biz 4 saat daha. Ne yaptı? Şurada 11. 11'de depo boşalmış oluyor. Ne yaptık? Biz 5'te ağzımıza en son lokmamızı koyduk. Onun yarattığı kan şekeri pikleri 2 saat sonra 7'de 0'a geldi. Açlık şekerimizde gibiyiz. Ama hala vücut karaciğer üstünden hala glikoz yakıyor. Çünkü karaciğerde depo var. O depoyu da yaklaşık bir 4 saatte harcıyor. Demek ki biz saat 11'e geldiğimizde artık şekeri yakabilir durumu bitirdik. Şimdi eğer uygunsa vücut için yağ yakmaya başlayabilir. Çünkü karaciğerdeki depo bitti, kandaki depo bitti. Ne yapacak? Bizim gövdemizdeki yağları yakacak değil mi? Enerji elde etmek için.
Şimdi bu 11'i buraya koyduk, bu 5'i buraya koyduk. 11'e gelelim bu tarafa. 11 neydi aynı zamanda? Bizim melatoninimizin pik yaptığı zamanda, değil mi? Bunların ikisi birbirlerine yakın. Tamam. Tam olarak melatoninimizin pik yaptığı zamanda da biz açlık faslındayız her şekilde. Zaten açlıkla melatonin daha da kolay üretilir. Yani 5'te yediğimde, 7'de kandan şeker çekildiğinde, karaciğer bittiğinde, tam 11'e denk geldiğinde nefis bir melatonin piki de yaşarım. Melatonin zaten bir sürü bakımdan işe yarıyor. Sadece uykuyla ilgili değil ama uyku dosyasını bizim için açıyor ya %100. Sindirim yapmıyoruz, şekerle uğraşmıyoruz, artık kandaki şeker bitmiş, tam da yağ yakacağız. İşte melatonin ve tam bu saatte yattığımız anda ne oluyor? Geriye kalan bütün zamanda biz harıl harıl, yani gece 11'den ne dedik? Sabah geleceğiz, şurada 6 vardı değil mi? Şuradaki kortizol piki. Gece 11'de biz yattık, gece 11'den 6'ya kadar biz burada yağ yakacağız. Kortizol gelene kadar. Değil mi? Melatoninin olduğu zaman da yakacağız biz onu ve uykudayken yakacağız. Kortizol kullandım, bana kilo yaptı, işte şiştim, kilo aldım deriz. Niye? Çünkü kortizol yağ yakan bir şey değil yani. Anlatabiliyor muyum? Hani kilo almanıza, kan şekerini yüksek tutmaya çalışan bir şey. Yani onunla kilo veremiyoruz anlamında. Demek ki ortalıkta kortizol varken bu şeker işlerini ayarlamak çok zor ama onun olmadığı melatonin döneminde yağ yakmak çok daha kolay. Melatoninin ideal pik yaptığı zaman 11, daha ideal o saatte yatakta olmak ve ondan 4 saat önce karaciğer için, onun üstüne de bir 2 saat ekle kan şekeri için geriye doğru bir açlık gerekiyor. Yani sonuçta bu 17 öğleden sonra 5'e nasıl vardık? Öğleden sonra 5'te son yediğinin kandan ve karaciğerden çekilmesiyle melatoninle ilgili uyku faslının üst üste geldiğinde işte buradaki fasting hepsinden daha yüksek fasting oluyor. Ne yaptın? 17'de başladın. 12 saat etti. Sabah 6'da öbür pikim var. 13 saat. İşte kahvaltıyı kaçma yapmak istiyorsun. Mesela insülin 8'de mi? 8'de, 9'da yaptığında zaten o 15-16 saati öyle tamamlamış oluyorsun. Biz bunu yapmadığımız zaman, yani mesela 7'de yedik mesela, 5 değil 7'de yedik. 7'nin üstüne 2 saat ekle 9, 9'un üstüne 4 saat ekle gece 1. Melatonin zamanı geçmiş oluyor. Sen yağını yakıp rejenere olman gereken dönemde hem melatonini o yemek yüzünden azaltmış oluyorsun, hem kanda şekerin yüksek olmuş oluyor, hem gece yağ yakmamış oluyorsun. Diyelim ki gençsin ve her şekilde bu işi beceriyorsun. 7'de yedin, 9'da kan şekerin gitti, 9'a 4 ekledin, gece 1'de yağ yakmaya başladın. Gece 1'de başlayacağına gece 11'de başlıyor olmak varken sen çok daha az bir sürede yağ yakmış oluyorsun. Veya işte sen ertesi gün sabaha atladığın zaman sabahleyin zaten senin bir kortizol pikin var. Zaten kortizol bir tür yemek yemeden de kan şekeri arttırıcı. Sen insülin salınma zamanında aç geçersen şu kortizol pikin bütün gün gene sabah faslında sana bir stres yaratacağı için açlık var kortizolümü yüksek tutayım diye. Dolayısıyla bunu bastırmamış oluyorsun. Yani sabahı atladığında gereksiz kortizol uzatmış oluyorsun. Değil mi? Ve geceyi yemekle geçirdiğinde de yattığın süre boyunca o yağı yakamamış oluyorsun. Yani 17 hikayesinin karşılığı bu. Sirkadiyen sisteme göre. Bunun içini kurcalarsak, işte dediğim gibi pankreasın, insülinin gece, yani bizim bu öğleden sonraki saatlerden akşama kalan durumlarda, yani pankreasının beta hücreleri, bu bahsettiğimiz, doğru zamanda insülin üretmek istiyorlar. Sen bunlara gece yiyerek şuralarda ürettirmeye çalışıyorsun. O da doğru ayarlama yapamadığı için bütün gece yemelerin sana insülin rezistanslıymış gibi oluyor. Ama sen sabah normal saate koyarsan öyle olmamış oluyorsun. Yani pankreas, karaciğer, o bu hepsi bunların sirkadiyen saatle ayarlı. İşte ne dedik? Karaciğerden o glikojen deponun azalması lazım değil mi? Hani en son 5'te yedin, 7'den 11'e kadar falan. Sen oraya yiyecek koyduğunda sirkadiyen olarak gece glikojenini boşaltıp işte yağ yakıp otofaji yapıp işte zombi hücrelerden kurtulmak isteyen, rejenere olmak isteyen sisteme gene gece iş yaptırmış oluyorsun. Buraya giren yiyeceklerin hepsi ne oluyor? İç organ yağlanması olmuş oluyor. Çünkü o yiyecekleri yakamayacağı gibi, ne glikozu ne yağı yakamayacağı gibi kalçalarına ya da basenlerine gönderecek kadar bile depo yağ yapamıyor ve o yüzden iç organ yağı yapıyor. Yemeği şuraya koyuyorsun, iç organlarında yağ oluyor. Aynı kötü yemeği gidip gündüze koyuyorsun 5'ten önceye.
senin ne trigliseritlerini o kadar arttırıyor ne karaciğer yağlanmana yazıyor. Yani zamanla ilgili hikayede aralıklı orucun maksimum en geç saat 5'te başlamasının sebebi gece 11'deki melatonin piki ve ondan geriye doğru karaciğer ve kan şekerinin azalmasıyla bizim o zamanımızı anca o kadar zaman yaptığı için bunu yapıyoruz. Ve tam olarak da vücudun sirkadiyen sistemiyle üst üste bindirmiş oluyoruz. Ve bizim aç kalmamız işimize yarıyor. Aslında öbür türlü biraz iş enayici oluyor. 5'te yedik, 7'de kandan çıktı. Demek ki aslında 7'den sonra falan acıkacağız değil mi? Yani 5'te yediğimize göre güzel güzel akşam yemeğini. 11'de yatmak ideal. Diyelim ki 8'de acıktın mesela. 8, 9, 10, 11. Yani rejim dediğin şey, eğer siz buna diyet diyorsanız, rejim diyorsanız, stresliyse, oysa buysa 3 saat, 3 saat yani. 5'te yediğinizde tekrar yeme arzunuz 8'de falan gelecekse yemekten bir 3 saat sonra ve normalde de 11'de yatacaksanız 10'da olur, 11'de olur. Sizin topu topu gün içerisinde sözde eziyet çektiğiniz 3 saatiniz var. Yani bunu yapmamak saçma olur değil mi? Yani bütün gün kalori saymıyorsun, rejim yapmıyorsun, az yemeye çalışmıyorsun, sabahı öğleni atladım filan demiyorsun ve normal yiyorsun. Sadece pencereni daraltmış oluyorsun. Dolayısıyla da senin alışkanlıkların babında akşam oturup yediğin için topu topu sözde eziyet çekeceğin 3 saatin var. Bütün sağlık bedelleri için bu 3 saat ödenir. Kilo olsun olmasın bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü o 5'teki yeme ve gece 11'deki hikaye sadece senin karın bölgesi yağını gidermekle kalmıyor, kilonu gidermekle kalmıyor. Bütün eski hücrelerin de böyle gidiyor. Eğer ben saat 11'de bütün depolarım boş olarak şeye başlamazsam, sisteme ve uykuya başlamazsam zombi dediğimiz yaşlı hücrelerden kurtulamam, inflamasyon olmuş hücrelerimden kurtulamam, kanser hücrelerimden dahi kurtulmakta zorlanırım. Çünkü immün sistemin de daha iyi çalıştığı ve daha kötü çalıştığı saatler var sirkadiyen olarak. Mesela DNA tamiri gece daha iyi olur. Aziz Sancar'ın Nobel'i. Demek ki biz DNA tamiri yapacağımız gece saatlerinde onu yemekle, enerjiyle, kaloriyle, kiloyla uğraştıracağımıza dümdüz aç bırakacağız ve o da gene tamiri için odaklanabilecek, öyle söyleyeyim. Yani kilonuz olsun olmasın bu 5'ten sonra yememe hikayesi aslında bizim sirkadiyen temizliğimiz için, hormon sistemimiz için anlamlıdır. Eğer aralıklı oruç yapılacaksa 5'te kesilerek ertesi gün kahvaltı ister 8'de yapın, ister 9'da yapın, ister 10'da yapın ama küçük bir kahvaltı oraya gene de gelmesi lazım. Bazıları için ideal oyun mesela işte 10'da bir kahvaltı, 3'te bir yemek olabilir. İşte 11'de bir brunch, 4'te yemek olabilir. Öyle de yapabilirsiniz ama ben gene de kahvaltı atlamasız 2 veya 3 öğün ama en önemli konunun burada öğleden sonra bu son lokmayı saat 5'te atmak olduğunu düşünüyorum ağza. 4'te atarsan ne olur? Daha da avantaj olur. Yani sen en son 5'te yedin de sabah 8'de kahvaltı ediyordun. 5'te yedin, 11'de edeyim dedin. Avantaj sanıyorsun. Sabahtan uzattın açlığı. Hayır. Sen 11'de yiyeceğine gene istiyorsan 8'de ye. Ama o 5'i 4'e çekersen duble avantaj. Yani pencereyi, gün penceresini yani şurayı ne kadar daraltırsak, nasıl diyeyim, burası 5'ti değil mi? Şurası da sabah 8 olsun. Şimdi şu arada yeme izni verdik. Ben bunu daralttım, bunu 4'e getirdim. Bu tarafa doğru daralttım, yani günden çaldım. O zaman burası benim için daha büyük bir avantaj oluyor. Yani şuradan şöyle çalmaktan çok buradan geriye gitmeniz gerekiyor. 3'te yedin. İşte bu 2 öğün veya tek öğün yemelerde bu daha da avantaj. Kimin kilosu yüksekse o kadar geriye alarak çok daha hızlı bel bölgesi, iç organ kilosunu verebilir veya işte trigliseritler, karaciğer yağlanması falan geri gelebilir. Yani marifet pencereyi hep buradan geriye almakta. Şuradan ileriye almakta değil. Yani 8'de yiyeyim de ertesi gün 1'de yiyeyim. Öyle değil. Sabaha izin vereceğiz. Marifet öğleden sonradan geriye almakta. Çünkü bütün hikaye zaten genlerde kodlu yani. Hani biz bununla baş etmek durumundayız. Buna uymak zorundayız. Sonuçta bu konunun özeti şu. Sabah 6'da kortizol pikimiz var. Dolayısıyla sabah kahvaltı etmemek çok akıllıca değil. Kortizol de kan şekerini arttırır. Et yemesek mi acaba deniyor ya.
belli bir saat geldikten sonra mesela 6'da kortizol piki ise biz 8, 9, 10 gene bir şey yemediysek o kortizol yine açlık var, kıtlık var mantığıyla uzun kanda kalacak. Dolayısıyla o pikin arkasından bir şeyler yiyerek orayı sakinleştirmek lazım. Demek ki kahvaltı etmemek olmuyor çok uzun süre. Buradan çalmak olmuyor. Melatonin piki için geriye geldik. 4 saat karaciğere, 2 saat kan şekerine verdik. Bulduğumuz rakam 5. O rakamda ben ortaya öyle çıktım. Yani öyle olduğu için. Sonra işte bunun üstüne aralıklı oruç gelince, sirkadiyen bilim gelince hepsi birbirinin üstüne binmiş oldu. Eğer aralıklı açlık, aralıklı oruç yapacağım diyorsanız öğleden sonradan itibaren başlamanız, kilo kaybetmeniz için de, kendinizi iyi hissetmeniz için de, başka hastalıklarınızdan kurtulmanız için de anlamlıdır. Bunun matematiği buradadır. Konuyu biz buraya bağlayarak anlatmamız lazım. Bir de kış ve yaz konusu olur her zaman. Ama melatonin her zaman gece 11'de pik yapar. İster yaz ister kış. Demek ki 11'den geriye geldiğimizde yaz da olsa, kış da olsa, dışarıda güneş de olsa, karanlık da olsa 5'i öğleden sonra 5'i cut-off limit olarak alıyoruz. Ağzımıza koyduğumuz son lokma için. Umarım aralıklı oruç konusundaki bulanıklık, o saatler konusu kafanızda biraz netleşmiştir. Bu konunun temeli buna dayanıyor. Beğenip paylaşırsanız sevinirim.